Poyraz hoş geldin. Hoş buldum Ömer abi, nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyi Ömer abi. Poyraz böyle ara sıra yanıma sık sık geliyor. Yani tabii şeyin dışında geliyor. Normal burada gördüğü eğitimin dışında. Ara sıra geliyor yani. Daha doğrusu sık sık geliyor. Devamlı burada da. İyiyim, sen nasılsın? İyisin. Ne İyiyim var ne Ömer yok? abi. Ömer abi, şimdi bu çekeceğimiz videonun konusu başından geçen unutamadığın ilginç, korkunç böyle anılar. Başımdan geçen, bizim bir sürü başımızdan geçen olay var. Mesela ne bileyim boyut davetinden mezunada kaldık. Bir sürü davet var. Bir sürü Yok mesela Ömer abi, onun gibi anılar da bir de önceden yaşadığım böyle kameraya çekmediğin anıların varsa, eski anıların, kameraya çekmediğim çok anı var ya. korkunç mesela hikayelerin varsa, Benim birisinden duyduğun, şey var ya, şeyi Caner'e anlatayım sana Caner. olur Ömer Bu abi. bahsettim mi sana bilmiyorum. Şu yukarıda bir tane şey var. Ormanlığın orada. Ormanlığın orada arka tarafında bir köy var. Şimdi orada da bir Mustafa Hoca var. Bizim cami imamı. Mustafa Hoca daha genç böyle işte 20-25 yaşlarında bir imam. Bana dedi ki işte gelir bazen görüşüyoruz biz onunla konuşuyoruz. Birkaç seferde de şey yaptık. Bu şeyler hakkında konuştuk. Korumalar hakkında, camide işte yapılan şeyler hakkında bazen muhabbet ediyoruz. Bana dedi bir tane şey var dedi. Bir dedi arkadaşımız var, bir abi var dedi. Onun bir oğlu var. İsmi Caner dedi. Dedi bu dedi bazı sıkıntılar yaşıyor. Bir gidelim mi oraya dedi. Ha. Dedim gidelim. Dedim olur yani. Niye gitmeyelim? Ne zaman gidelim? İşte şu gün gidelim. Yarın gidelim dedi. Tamam dedim gidelim. Neyse o günü şey yaptık. Kararlaştırdık. Hatta o gün ben çekime gidiyordum. Eşref abinin yanına gidiyordum. Köye gidip geliyordum ya o sıralar. Gittim. Çekimi yaptım. Ertesi gün geldim. Mustafa Hoca ile beraber gittik. Böyle bir ev işte bir köyün biraz ilerisinde yani köyün biraz daha dışında bir ev var. Uzak mı çok köye? 3 katlı fazla uzak değil hani yürüyerek de gidilir yani. Ha. 3 katlı bir ev. Ev böyle triplex hani şey 3 katlı işte Üç katlı. ilk giriş katından ikinci katına, üçüncü katına en son katına da merdivenle çıkabiliyorsun. Tabii kendi ev adamın değil mi Ömer Adamın abi? kendi evi işte böyle bahçesi var işte bahçede böyle ne bileyim bir jipi var, traktörü var, bir şeyleri var. Girdik. Selam aleyküm aleyküm selam. İçeride geldik oturduk dedik. İşte dedik bir sıkıntı varmış herhalde. Çocukta bir sıkıntı varmış dedi. Evet dedi var dedi. Dedim nerede çocuk? Çocuk dedi şimdi içeride dedi gelir dedi. Çağırdı oğlum dedi. Dedi Caner bir gelsene dedi. Neyse Caner geldi. Ben baktım dedim Caner nasılsın dedim. Dedi iyiyim abi dedi. Sen nasılsın dedi. Babası dedi misafirler dedi işte seni görmeye gelmişler. Caner ne yapıyor diye. Benim diyor tanıdıklarım. Ha. Neyse çocuk geldi oturdu. Ben çocukla biraz konuştum. Caner ne var ne yok ne iş yapıyorsun işte okula gidiyormuş. Okul nasıl gidiyor? Hiç böyle belli etmedi değil mi Ömer abi? Hani böyle musallatlı falan olduğunu, Yok sorunlar hiçbir, yaşadığını hiç hiçbir belli şey etti belli mi? etmedi. Çocuk yani Normal. kaçta üniversite okuyormuş zaten. O sıralar sıkıntı yaşadığı zaman bırakmış. Yani bir sene gitmemiş okula. Neyse konuştuk biz biraz muhabbet ettik. Ondan sonra çocuk kalktı bir şey yaldı. Bir bardak falan vardı. Aldı mutfağa gitti. Dedim babasına dedim hani çocukta ne var dedim. Bir şey yok dedim. Hani ben dedim direkt çocuğa soramıyorum ne oldu bir şey mi görüyorsun bir sıkıntı mı var yok dedi. Bana dedi ki akşam oluyor ne oluyorsa. Niye böyle başlamış ki Ömer abi? Bunun bir sebebi var İşte mı? işte dur ki akşam oluyor dedi. Ben dedi ki senin burada kalman lazım dedi onu görmen için. Dedim kalırız. Mustafa Hoca dedim sen dedim gider gelirsin dedim. Yakındı zaten. Hoca camiye gitti en son yatsı namazını beraber kıldık oradan geldik. İşte dedi ki biz dedik akşam gelelim. Gitti işte yatsı namazını kıldık geldik. Baktık Caner'de bir sıkıntı yok. Caner önce geldi konuştu. Caner baktım değişik değişik hareketler yapmaya başladı. Ne gibi Ömer abi? Böyle dedi ki işte benim dışarıda dedi benim şeylerim vardı. Beni sevenler var dedi. Kimler var dedim. Perdenin arkasından bakıyor böyle perdeyi Tabii aralıyor. hava yatsıdan sonra karanlık gece. Aşağıya bakıyor beni diyor sevenler var diyor beni çağırıyorlar diyor. Gitme gitme Caner dedim bırak kalsınlar orada dedim. Dedim he. Sonra bir baktım işte dedi ki açtı camı açtı dedi ki işte aşağıdan beni çağırıyorlar ben gideceğim. Caner nereye gidiyorsun dur. Babası dedi bak işte yavaş yavaş böyle başlıyor. Eyvah eyvah dedim. Çocuk dedim musallat kapmış herhalde. Öyle düşündüm çünkü musallattır bu musallat verildi. Şimdi ondan sonra şöyle oldu. Perdeyi işte açıyor, bakıyor, el sallıyor aşağıya. Şey yapıyor, Caner oturuyor.
Oturduğu zaman sıkıntı yok. Caner ne yapıyorsun diyorum. Ha iyi abi, sen ne yapıyorsun, ne var ne yok. Şöyle bir Caner'i kendi haline bıraktığın zaman Caner bir daha sağa sola bakıyor. Tabii gündüz bir şey Aşağıya yok. bakıyor. Gündüz yoktu bir şey. Ama ben orada kaldım bir gün. Ertesi gün gündüz de oldu. Aynı şeyleri gündüz de yaptı. Ara sıra Perdeyi oluyor. açıp bakıyordu. Dedi ki aşağıda büyük bir şey var dedi. Kalabalık bir topluluk var dedi. Beni bekliyorlar dedi. Ben çok meşhurum ha dedi. Dedim doğrudur, meşhursun dedim. Dedi ben dedi herkes tanıyor dedi. Ben dedi yani çok ünlüyüm dedi. Dedim he, bir baktım Caner gitti bir gözlük getirdi, taktı gözüne. Güneş gözlüğü. Babası dedi Caner çıkar onu dedi. Dedi yok dedi, çıkarmıyorum dedi. Böyle bir sert bir şekilde dedi. Çıkarmıyorum dedi. Tamam dedim. Dedim kalsın Caner, yakışıyor dedim Caner'e, niye çıkar diyorsun ki? Neyse Caner çıktı yukarı, ben yatmaya gidiyorum dedi, gitti. Babası dedi işte durum böyle dedi, ne yapacağız dedi. Mustafa Hoca dedi ki yani dedi bu musallatlı dedi. Ben dedim evet musallatlı dedim. Artı bir de dedim bir işlem yapmamız lazım ki ben hani bir bakayım bu acaba hangi kabile buna musallat olmuş? Buna bir kişi mi musallat olmuş? Ya da psikolojik bir şey Ya mi? da büyü mü? Büyü falan Ya mı? büyü mü olmuş ya da çocuk acaba delirdi mi? Böyle bir şey de var. Neyse çocuk gitti uyudu. Ben dedim ki yani uyuduktan sonra gece kalkıp bir şeyler yapıyor mu? Mesela Ömer abi şimdi ev 3 kat dedin. O nerede yatıyor? En üst Sen katta. nerede yatıyorsun? En üst En katta mı üst katta orası? yatıyor. Biz de böyle salondayız. Aşağıdayız yani. Bir üstümüz var bir de en üst kat var. En üst katta Caner yatıyor. Neyse dedi ki sizin dedi gece burada kalmanız lazım ki Caner'in ne yaptığını göresiniz. Dedim tamam olabilir dedim. Dedim burada kal Mustafa Hoca gider misin dedim. Kalalım burada dedim. Ne olacak dedim. Böyle bir döşek serdik, 2 yastık. Mustafa Hoca burada kanepenin dibinde yattı. Ben bu tarafta uyudum. Hatta uyumadık. Saat gece 2'ye 3'e kadar konuşuyorduk. 3'e kadar konuştuk. Dedik herhalde Caner uyanmayacak. Caner uyudu. O sıra lambaları işte söndürdük dedik. Caner daha gelmeyecek artık. Babası gitti uyumaya. Hani bir şey olursa biz müdahale edeceğiz. Bu ışıklar kapalı değil mi? Işıklar kapalı ama koridorda bir lamba yanıyor. O lamba işte etrafı Hafif hafiften böyle aydınlatıyor. hafiften aydınlatıyor. Neyse bir baktım işte Mustafa Hoca uzandı, döndü arkasını, daldı. Uyudu yani. Ben daha uyumuyorum. Ben o sıra işte o zaman ne yapıyordum? Telefona falan bir şeylere bakıyorum. Hani maillere falan bakıyordum. Bir şeyler yapıyordum. Bir baktım biri geldi kapının oraya. Baktım Caner. Elinde bir kül tablası. Geldi böyle hızlı bir şekilde geldi. Deli hareketleri var ya insanların. Hı hı. Geldi Mustafa Hoca'nın üstüne o küllüğün içindeki külleri böyle Mustafa Hoca'nın üstüne dökmeye başladı. Sen Dök. o sıra ne yaptın Ömer Ben abi? o Uyuyor sıra muydun? ben o sıra dikildim. Baktım içeriden koridordan babası koşa koşa geldi. Caner'e sarıldı. Caner'i aldı. Çekti götürdü. Caner'in gözünde gözlük. Güneş gözlüğü. Mustafa Hoca kalk kalk dedim lambayı yaktım. Böyle kalktı üstü başı kül olmuş. Yerde küller var. Neyse üstünü başını temizledi. Ne oldu dedi. Dedim Caner dedim elinde dedim kül tavlasıyla geldi. Döktü dedim senin üstüne. Gitti babası aldı götürdü onu en üst kata. Hiçbir şey demedi. Mustafa Hoca dedi ki kalk gidelim dedi. Yarın ne gerekiyorsa yaparız dedi. Kalmayalım bu evde. Bu dedi bizi vurur dedi. Bir şey yapar dedi. Gece dedi baksana ya dedi üstümde kül döktü dedi. Acaba sebep ne? Belki dedi bizi bıçaklayacak dedi. Yapabilir çünkü çocuğun şuuru yerinde değil. Ne için ne akla hizmet yaptı onu. Ama babası aldı sarıldı onu Ne götürdü. yaptığını bilmiyor zaten. Hiç ses çıkarmadı. Ne bağırış ne çağrış hiçbir şey. Ne yaptığını bilmiyor. Aldı götürdü yukarı. Dedim bir dakika dur dedim. Buna bir şeyler yapalım dedim. Bu şekilde olmaz dedim. Ben dedim Mustafa Hoca diyor kalk diyor. Daha Ömer abi kalk diyor gidelim diyor. Dedim dur bir dakika dedim. Babasına dedim babası geldi. Kusura bakmayın dedi. İşte kalktı etrafa bir fırça falan getirdi. Sildi süpürdü. Hatta Mustafa Hoca'ya dedi ki üstünü çıkar dedi. Bir makineye falan atalım dedim. Yok sıkıntı yok. O dedi sen dedi bir şey olmaz dedi. Dedi bak böyle şeyler yapıyor. Değişik şeyler yapıyor. Gece geliyor. Biz dedik ki tamam biz bekleyeceğiz. Bakalım farklı bir şey yapacak mı ona göre. Şimdi külü niye döktü? Külü artık biri mi söyledi git ona. Git onu işaretle. Kül çünkü. Külle oynayanlar genelde işte böyle küldü işte şeydi. Yani bu cinlerin zaten şeyi. Ya Yani ateşti, küldü. ateşli küldü bunlar tehlikeli şeyler zaten. Öyle bir şey gördüysen sen dersin ki tamam bu adam karışmış yani. Buna bir şey musallat olmuş.
Mustafa Hoca dedi gidelim dedi. Dedim kalalım dedim bir şey olmaz dedim. Ama dedi bıçakla girirse içeri dedi ne yapacağız dedi. Sallarsa bizi yaralar dedi. Ya dedim bıçakla da girmez herhalde. Babasına dedim nerede dedim yatıyor dedi en üst katta dedi. Dedim kilitli mi odası dedi. Dedi kilitlemiyoruz dedi. Kilitlediğimiz zaman dedi kapı kapalıysa dedi tekmeliyor dedi kapıyı. Gece yarısı dedi hepimizi uyandırıyor dedi. Biz de dedi kilitlemiyoruz. Bütün gece o zaman uyanık Ömer abi. Mustafa Hoca dedi ki kitle dedi. Kapıyı kitle dedi biz burada kalalım yoksa biz gideceğiz. Dedi tamam kilitlerim dedi. Sen dedim kitle. Anahtarı da bana ver dedim. Bana verdi anahtarı. Biz bayağı bir oturduk. O zaman saat 4'e falan geliyordu. Babası gitti. Dedi hadi dedi o zaman uyuyalım. Dedim ses falan duyarsan ben çıkarım yukarı. Neyse oturduk biz. Bir baktım Mustafa Hoca uzandı uyuyamıyor ama bir o tarafa dönüyor. Bir o tarafa dedim. O da meraklandı. Dedim eğer çok rahatsız olsan gideriz dedim sıkıntı yok. Bir baktım kapıda böyle bir karartı geldi. Biri durdu orada bir gölge var. Caner dedim. Caner yukarıda kapı kilitli. Anahtar bende. Caner deyince gölge gitti. Durdu gitti. Merdiven sesleri geldi işte ayak sesleri yukarıya çıktı yani. Dedim biri çıktı ya dedim babasıydı. Ya tabii biz o gün evde işte Caner'in babası var. İşte annesi var yukarıda. Küçük bir de çocuk vardı. O zaten uyuyor. Onda sıkıntı yok. Neyse yukarı ben de arkadan çıktım yukarıya. Caner'in kapısının kilidini açtım. Kapıyı yavaşça açtım. Caner'e bakacağım. Caner dedim ses yok. Kapıyı açtım baktım. Bir baktım Caner koltuğun halının üzerine oturmuş ortada. Böyle başını çevirmiş arkaya doğru. Öyle bir yere bir şeyler bakıyor, bir şeyler anlatır gibi böyle duruyor. Şöyle yapıyor. Böyle bir şeyler yapıyor. Caner dedim döndü bana baktı. Buyur abi dedi. Geldi yanıma. Ne yapıyorsun dedim. Bir şey yok dedi. Bir şeyler anlatıyordum dedi arkadaşlara dedi. Kime ne anlatıyordun dedim. Dedi içeriye geldiler. Sen gelince dedi hepsi girdi dolapların içine girdiler dedi. Kimler dedim. Takım elbiseli adamlar dedi. Gelmişler dedi. Hepsi böyle sarışın, gözlüklü hepsi dedi. Sen dedim çıkarsana gözlüğünü. Çıkardı gözlüğünü. Ver bana dedim gözlüğünü. Verdi. Dedim bu gözlük bende kalsın mı? Dedi tamam kalsın dedi. Dedim Caner başka ne görüyorsun dedim. Dedi işte aşağıdaki arkadaşlarım var. Onlar beni bekliyor dedi. Dedi istesem ben buradan giderim oraya. 3. kattayız. Ben şimdi dedi buradan gidebilirim dedi. Gitmiyorum dedi. Dedim aman ha sakın buradan gitme dedim. Gidebilirim dedi. Niye gidemiyorum ki dedi. Dedim tamam gidebilirsin ama gitme dedim. Onlara dedim fazla yüz verirsen dedim seni hep çağırırlar. O. Dedi ha ben biliyorum dedi. O yüzden ben bir daha gitmem dedi. Yani buradan gitmem dedi. Tamam dedim. Dedim eyvah şimdi bu çocuk dedim atlayacak aşağıya. Neyse o zaman geldim bir tane şey yazdım buna. Koruma yazdım. Bir tane vefk yaptım o gece. Bir de bir tütsü yaktım odasında. Bir duman muman her yeri sardı etrafı. Caner bir baktım 3 gün üst üste uyumayan çocuk uyumuyormuş. Babası dedi 3 gündür uyumuyor dedi. Uyuduğu zaman da diyor 5 dakika uyuyordu bir baktık. Bir bakıyoruz dedi dolanıyor evin içinde. Neyse çocuk uyudu. Uyudu. Ben de aşağıya indim. Mustafa Hoca'nın zaten baktım Mustafa Hoca da uyumuş. Sabah oldu sabah. Kaç oldu işte saat 1 sabah namazından sonra. Ben daha uyumadım zaten. Ondan sonra bir baktık babası geldi. Saat 6-7 oldu. Caner nerede? Caner uyuyor. Allah Allah nasıl uyuyor? Dedik yukarıda uyuyor. Gitti baktı harbiden uyuyor dedi. Dedi acaba bir şey mi oldu dedi. Yo Caner'i uyandırıyor. Caner baba uykum var uyuyacağım dedi. Neyse uyudu. Saat işte 9-10'a kadar uyumuş. Ben o zaman ona işte bir tane şeyini verdim. Bir koruma yazdım. Ondan sonra evi tütsüledik. Evde işte negatif bir sıkıntı varsa dedim bu evi komple temizleyin dedim. Sağa sola işte sirke sıkın. Bu evde aşırı bir sıkıntı var. Çocuğun kafasında da zaten şey varmış. Böyle artık şeye çevirmiş çocuğu. Hani şizofrene çevirmiş yavaş yavaş. Eğer müdahale edilmezse zaten çocuk tam kafayı yiyecek. O şekilde geldik. Bir koruma verdim ona. Çocuk diyordu ki işte biri geliyor başımın dibine şey patlatıyor, ampul patlatıyor diyor. Uyurken. Puf diyor. Senin gördüğün Ömer abi dedin ya kapı kilitli. O senin gördüğün varlık o zaman şeydi. O Gölge dedim varlık da o zaman. O olabilir. Kapı kilitliydi çünkü yukarıya çıktığımda kapıyı ben açtım. Caner de oturmuş birileriyle konuşuyordu. Artık herhalde anlıyorlardı bilmiyorum. Koruma verdim. İşte evin içine bir tanesini astık yukarıya.
Zaten Caner ondan sonra düzeliyor. Ondan sonra hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Normal hayatına döndü. Tabii normal hayatına döndü. Ben hatta geçenlerde gene aradım, dedim Caner ne yapıyor? Caner iyi dedi. İşte derslerine falan çalışıyormuş. Açıktan yazılmış şeye. Üniversiteye. Öyle bir şey oldu. Öyle bir şey yaşadık ama o Mustafa Hoca halen şeyden çok korktu. Halen onu anlatıyor bana. Diyor Caner diyor nasıl geldi diyor, kül döktü benim üstüme ya diyor. Acaba beni işaretledi mi? Acaba ben, Bana mı bulaştırdı bana mı acaba? bulaştırdı? Öyle bir şey söyledi. Dedim yok, öyle bir şey yok. Hatta Mustafa Hoca, sana söyleyeyim şöyle, belki bir ay boyunca sabah namazına camiye gidemedi. Bir şey yapamadı. Tedirgin oldu. Tedirgin oldu, işte bir şey yapıyordu. Ezan şeyini yapıyordu. Merkezi sistemi açıyordu. Ne yapıyordu? Bir şey yapıyordu. Herhalde merkezi sistemde okunuyordu sabah ama camiye gidemiyordu. Tabii gençti diye yaşlılar hoş görüyordu onu. Böyle bir şey yaşadık yani. Hmm. Ya yaşanan çok şey var da işte biz bilmiyorum hani Ya artık Ömer abi video anlatırız böyle. Her aklımıza videoda geldikçe her seferinde bir bölüm anlatırız. Evet. Bir de şöyle bir şey yapalım. Bizim arkadaşlar yaşadığınız ne varsa, bakın yaşadığınız ilginç olaylar, başınızdan geçen bir şeyler veya akrabanızın başından, arkadaşlarınızın başından, kimin başından geçen bir böyle olaylar varsa, değişik olaylar bize göndersinler, anlatalım onları, değil mi? Yani daha güzel olur Ömer abi. Oradan yorumlara başlarından geçen böyle anıları Evet, başlarından yazsınlar. Korkunç anları böyle. şöyle bir mail olarak işte bir de sen gör .info@gmail.com adresine, değil mi? Evet Ömer abi. Oradan yolladıkları zaman buradan yani Tabii okuruz oradan biz de. göndersinler, biz anlatalım. Benim de anlatacağım daha çok şey var ama bugünlük bu kadar Artık olsun. bölüm Ömer abi. Evet. Arkadaşlar herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.